Herkese merhaba. Bugün Skriba Garaj'da aracımızın alt taban ve iç mekan yalıtımlarını yapacağız. Öncelikli olarak bugün işlem görecek yerlerin temizliğini yapacağız. Ardından ince bir pütür işlemi yapacağız ve orijinal görünümü sağlaması için zifli levhayı üstüne yapıştıracağız. Levhanın üstüne yine bir ince pütür işlemi yaparak iç mekanımızın yalıtımını tamamlayacağız. Aracın tabanında ise sadece pütür işlemi kullanarak tabanın yalıtımını yapacağız. Bu şekilde komple aracımızın bütün yalıtımlarını bugün tamamlamış olacağız. Evet Şeref abi, ne yapıyoruz bugün? Nasıl başlıyoruz? Otomobilimiz neredeyse kuru kasa haline geldi. Bundan sonrası artık Serkan Usta'ya bağlı. Serkan Usta. Öncelikle pastanın üzerine, korozyon yapmış pastanın üzerine temizleyeceğiz. Fırçayla ya da bir şeyle kazıyacağız. Sonrasında burayı bir solvent bazlı bir ürünle pastanın yüzeyini temizleyeceğiz. Evet. İnce bir pütür atmamız gerekiyor. Zifli levhayı direkt çıplak sacın üzerine, korozyonlu sacın üzerine yapıştırmamak için zifli levhayı monte edeceğiz. Sonrasında üzerine dolgu malzemesi 2000 pütürle de finish yapacağız. Neden bu izolasyonu yapıyoruz? Şunun için. Şimdi normalde araçlar stabilize yollarda lastiklerden gelen taşlar, işte ses, gürültü vesaire, asfaltın sesi, lastik sesi gibi sesleri kokpite almasın diye biz bu işlemi yapıyoruz. Bu işlem olmazsa nasıl bir ses duyacağız? Bakalım. Çok böyle tin bir ses olacak. Evet. Ve bu aracın komple altında duyabileceğin ses kokpitin tamamen içinde olacak. Dolayısıyla bizim duyacağımız ses ton 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 diye bir ses olması gerekiyor. Biz yaptıktan sonra bu sesi elde edeceğiz. Usta kolay gelsin. Sağ olun Recep Usta. Ne kadar sürüyor senin işin? Ya bizim işimiz bir 4 saat 5 saat sürer gibi gözüküyor ama yardım edersen daha hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Çünkü bu işi hızlandırmamız lazım. Bu arabayı buradan çıkartmamız lazım. Neticede bu araba yürümesi lazım. Tabii ki. Sürpriz. Bak eşlikli bir şeyler çıkıyor. Tamam Recep Usta. Şimdi ne yapalım? Temizleyelim. Elektrikli süpürgeyle çekelim bunu. Sonrasında solventle silelim. Eklem yerlerine izolasyon mastiklerimizi, klasör mastiklerimizi çekelim. Sonra izolasyon pütürümüzü, ince pütürümüzü atalım. Tamam. Sonra o kururken de altını hazırlarız. Eline sağlık. Şimdi biz paslı yüzeylerin üzerine pütürümüzü güzel yapışsın diye solventle VR10'la temizleyeceğiz. Sonuçta bunu kullanmasan pütür yapışmaz mı? Pütür yapışır Recep abi ama korozyon devam eder. Şimdi korozyondan oluşan pasları şu an temizliyor VR10. Sonrasında zemini yapışabilir hale getiriyor. Ben başlayayım PU 9100 ile izolasyonumuza. Benim işim bitti. Sıra sende. Teşekkürler, eline sağlık Recep Usta. Buralara daha önce parça koymuşlar ama izolasyon yapmadıkları için kenarlarından tekrar çürümeye, paslanmaya başlamış. Recep Ustam, egzozu kapatıyorsun. Evet, pütür gelmesin diye. Egzoza pütür gelirse araç fazla ısındığı zaman bu pütür yanma yapabilir, koku ve duman yapabilir. Bunlara maruz kalmamak için biz egzozumuzu kapatıyoruz. Şu anda eklem açılmaları var. Eklem açılmalarını izolasyonluyoruz. İki çamurluk davlumbazı arasında açılan eklem yerlerini kapatıyoruz. Usta kolay gelsin. Gidiyorum geliyorum hep aynı yerde duruyorsun ya. Sen yapmak ister misin Recep abi? Ben anlasam zaten sana bunu bırakmam zaten. Biliyorsun benim işim yani. Zeminleri temizliyoruz. Güzel yapışsın diye. İzolasyonlarını yaptık. Şu an biraz sonra da pütürünü atacağız. Bitti son demlerini yaşıyoruz. Biraz daha sabırlı. Serkan, buralara biraz fazla mastik çekmişsin. Bir şey mi gördün? Yani bir sıkıntı mı var arka çamurlukta? Şimdi Şerif abi, bu araçlar en çok buralardan esneme yapar ve buradaki mastikleri kırar esledikçe. Burada açılmalar vardı ve buraları izolasyonla kapattım 9100 mastikle.
ve bunun üzerine pütür atacağım. Yeni araçlarda davlumbaz var ama eski araçlarda davlumbaz olmadığı için mecbur böyle bu şekilde izolasyon yapıyoruz. İşi yarılamış gibi duruyorsun. Evet, işi yarıladık. Pütür galiba şu an bitti. Bir kat anlatmıştık, ince pütürümüzü attık. Kuruması için beklettik. O arada da altına izolasyonumuzu gerçekleştirdik. Sonrasında yapışma ziflerini şu an uygulayacağız. Sonra üzerine bir kat kalın pütür uygulayıp finish yapacağız. Seni bugün biraz fazla yorduk. Benim içime el vermiyor. Biraz yardım edeyim diyorum. Ne yapabilirim? Ne yapıyorsun şu anda? Fönlüyorum. Zifleri tamamen yapıştırmak amaçlı sıcaklık vererek yapışkanın daha çok yapabilir yapışmasını miyim bunu? sağlıyorum. Yapabilirsin. Saçlarını fönlemek gibi bir şey oluyor. Onu da eminim yapmışsındır. O zaman eldivenlerini al ve devam edelim. Tamam, bekliyorum. Çalışmıyor diyemeyiz. Yapışma ziflerimizi yapıştırdık. SP300'lerimizi. Şimdi biraz da pütürleyelim. Biraz daha zemini kalınlaştıralım. Bugün garajda aracımızın yalıtım işlemlerini tamamladık. Serkan Usta'yı oldukça bir uğraştırdık. Öncelikli olarak paslı yerlerin mastiklenme işlemlerini yaptık. Ardından zifli levhalarımızı yerleştirdik. Bunların üstüne, yani aracın içine ve alt kısmına pütürleme işlemlerini de tamamladık. Bu şekilde aracımızın tüm yalıtım işlemlerini tamamlamış olduk. Daha sonrasında da kaynaklı yerlerin görülmeyen alt kısımlarına mumlama yapıldı. Bu şekilde bugün aracımızla ilgili yapılacak bütün işlemleri tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde ise ilk bölümlerde dağıttığımız motoru ve vites kutusunu artık yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.